Yani burası zaten o mafyanın. Pablo Escobar'ın karşısında hangi kartel grubu vardı? Cali vardı. Ve o ikisi de hala tabii ki aktif bir şekilde devam ediyorlar diyor. Arizona çölünü geçmeliler 3 gün boyunca. Eğer ki hızlı bir şekilde kız arkadaş, sevgili edinmek istiyorsanız arkadaşlar Latin Amerika sizi bekliyor. Çünkü burada... Why Margot was asking for a Turkish man a lot, do you think? What did you say? Because in Argentina, like 8 years ago or something, people were crazy fans of a Turkish TV show called La Mil y Una Noche. I don't know what's the name in Turkish. Bin bir gece. Yani hiç sordun mu Marga'ya neden bu kadar delicesine Türk erkeğiyle evlenmek istiyordu dedi. Ben de tabii ki sordum dedim. Marga benim Arjantin'de yanında kaldım. Arjantinli annem dediğim. Ülke kapalıyken benim popomu kurtaran ve çok parasını aylarca evinde kaldığım annem, kadın. Onu konuşuyorduk. Ölüyordu Türk erkeklerine diye. Neden dedi? Ben işte 3 tane favori cevabı vardı. Türk erkekleri çok yakışıklıdır, çok tutkuludur ve böyle sahiplenirler seni. Evet, bunlar bizim kadınlarımız için, Türk erkeklerini sevmek için bir sebep. Ama daha öncesinde şöyle bir sebebi var. Niye Arjantin'de Türkler çok sevilir ya da erkekleriniz çok sevilir? Çünkü Binbir Gece, yok az önce ne dedim ben o dizinin adını? İşte Halit Ergenç'in oynadığı o dizi yüzünden. Aha, so everything happened after him? Yeah. Actually, that was the first TV show from Turkey. After that, we have like many different Turkish series. 7-8 yıl önce her şey o diziyle başladı. Onu Arjantin'e bir getirdiler. Herkes kilitleniyordu. Ama ondan sonra da... And this guy became a sex symbol in Argentina. Ve sonra Ergün Demir. Bakın Maradona ile fotoğrafı var ve formasıyla. Her şey ondan sonra daha da arttı. Neden? ¿Por qué? Because he was part of Dancing with the Stars Argentina. And here we can see Ergun Demir with God. Yeah. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Ergün Demir'i Tanrı ile fotoğrafı var. Çünkü Maradona bizim için Tanrı'dır diyor. God. Bu beyefendi dans. So it was a competition or what is that? It was a competition. It was a competition, right? Okay. Bir dans yarışmasına gelmişti. Actually, if I'm not wrong, he finished like on second place. Eğer yanlış Or he won hatırlamıyorsam something. ya kazandı ya da ikinci olarak bitirdi ya bu dans yarışmasını diyor. Bundan sonra ne olmuş biliyor musunuz? Arjantin Türkiye arası uçak biletleri yok satmış ve herkes delicesine Türkiye'ye koşmuş. O yüzden Marga delicesine Türklere aşık. Şimdi daha iyi anladım. Now I understand it better, you know? Because she was just telling me that because the Turkish men are passionate, possessive and they are so handsome. But most probably this is the base reason. Yeah, I think she felt she was Sherazade, right? Yeah. And she was expecting an honor, right? So it's possible with that. Muhtemelen senin Margan diyor Şehrazat gibi hissetti ve bir onurunu bulmaya çalışıyordu. Vay arkadaş ya. Arkadaş is friend, amigo. Yeah, arkadaş. Friends. Yeah. Arkadaşa. Yeah. Wow, tamam arkadaşlar biz menemen yerken böyle Türkiye'den Arjantin'den konuşmaya devam ediyoruz. It's good to know, thank you, because I didn't know that reason. In Latin America, actually in Africa, in many countries, even in Europe, Turkish series are sold everywhere. For example, Cuba, ¿de dónde eres? De Turquía. Las novelas turcas. Cada día, al menos 1000 veces. Estoy escuchando estas oraciones. So, esta fue la mil y una. Sí. La mil y una noches. Sí, siempre. Y they are telling me many more series which I have never ever heard in my life. O yüzden diyorum yani zaten Latin Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da, İspanya'da bile bu bizim dizilerimiz o kadar önemli ki. Pardon. Sorry. Yeah, that's okay. I am not done. Yani Küba'da ve bütün ülkelerde bu sohbet hep aynı. Nerelisin? Türkiye. Türk dizileri. Hep hiç değişmiyor diyorum. So I want to give an advice to all the Turkish men. If you want to find a girlfriend fast,
You only have to come to South America because after this series, all the girls are in love with Turkish men, right? Definitely you're right. O zaman şimdi Türk erkeklerinize sesleniyorum. Deniz diyor. Eğer ki hızlı bir şekilde kız arkadaş, sevgili edinmek istiyorsanız arkadaşlar Latin Amerika sizi bekliyor. Çünkü burada yıldızsınız. Gelin ve bütün Latinleri kapın. Ölüyorlar size zaten. You are right. Definitely. Like they need to come and everybody is ready to be with a Turkish man already, right? Yeah, I'm completely agree. Great. How was how was Arkadaş. Arkadaş. Crazy. Let's continue. Şimdi menemeniniz bitti ve işin içinde Kolombiya olur da hangi sohbet olmaz arkadaşlar ki? Hadi dinleyelim. Acayip hikayeleri var. Tell me please. The fisherman's story. The fisherman's story. Yeah. I went to a place that's the border between Kolombiya and Panama, called Derya Gap. It's a place where all the drug lords and drug leaders, dealers, tries to just cross the drugs from Colombia to Panama, right? So what is the name of this place? Derya Gap. Darren's Gap. Şimdi Darren's Gap ile ilgili size bir hikaye anlatacağım diyor. So you've been there, right? I've been there. Yeah. Şimdi oraya gitmiştim. I've been in a place in a small town called Capurgana. It's a very touristic place. Ha, Kapurgana. So it's a village. Yeah. And that place is in this Kapurgana. Yeah. Okay, bu bahsettiğim yer Kapurgana denilen böyle küçük bir köyde. Ve burası Kolombiya ile Panama sınırı. Okay. And I talked with one of the fishermen who were there working, right? And he told me a story about that one day he was working and suddenly he found like a bag, right? He took the bag from the sea and it was full of drugs. So he took that bag to his house. Next day, there was a guy, like a random guy, came to his house and started knocking the door, right? Wait please. Sorry, translate time. That's okay, I'm gonna forget it anyway. Oradaki bir balıkçıyla yaşadığım bir şey anlatayım ben size diyor. Şimdi adam denizde çalışıyor. Balık tutuyor yani. Sonra birden oltasına kocaman bir çanta takılıyor. Evet, çantayı alıyor, evine götürüyor. İçi ne dolu? Tabii ki uyuşturucu. Sonra ertesi gün nak birisi geliyor ve diyor ki And then the guy in a very polite way say, "Hey man, I'm super sorry of being here, but did you find the bag yesterday?" And the guy was like, the fisherman was super surprised about like a random guy knocking to his door and say, yeah, of course, here is the bag, take it. wow, wait please. Yeah. Ve birisi kapıya çalıyor ve bizim balıkçımız açtığında kapıyı, kapıdaki insan çok özür diliyorum rahatsız ettiğim için sizi ama acaba bir çanta bulmuş olabilir misiniz denizde diyor. Adam da tabii ki yani önce bir şaşırıyor. Herhangi bir insan kapıyı çalıyor ve bir çantayı soruyor. Ama o zaman anlıyor ki bu işin içinde bir iş var. Tabii evet ben buldum deyip veriyor. And then this guy told me a story about another fisherman who happened exactly the same, but he didn't want to give the bag. He said, no, I didn't find anything, and he was killed because of that. Of course. Okay, let me. Adam alıyor çantayı gidiyor. Aynı balıkçı adamımızın başka bir arkadaşı yine böyle bir gün balık tutarken çanta buluyor ve onun hikayesinin sonu değişik. Eve yine birisi geliyor. Bir çanta buldunuz mu acaba diye. Adam evet diyor ama vermek istemiyor ve tak öldürülüyor tabii ki. Okay, but we have got these stories still now. Yeah, actually this story was like a year or 2 years ago. Tabii bu hikayeler var mı peki hala burada diyorum. Tabii ki bu daha benim anlattığım bir şey. 1-2 yıl önce olan bir şeydi. Ben kendim gezerken biliyordum diyor. Okay, so can we say that in Colombia we have got still the Medellin cartel and the Cali cartel? Yeah. Like they are still active. Yeah. Really? Yeah. Wow. Peki o zaman şimdi biz Kolombiya'da hala Cali
ve Medellin kartellerinin olduğunu ve bu adamların iş yaptığını anlatabilir miyiz ya söyleyebilir miyiz diyorum. Tabii ki diyor. Şeyi hatırlayın. Pablo Escobar'ın karşısında hangi kartel grubu vardı? Cali vardı. Ve o ikisi de hala tabii ki aktif bir şekilde devam ediyorlar diyor. Wow, so Colombia is super dangerous. No, I mean, Ama o zaman Kolombiya çok tehlikeli. I mean, Hayır. this is the border between Colombia and Panama. Actually, that small town is one of the safest small town because it's controlled by the mafia. But in those places where that is controlled by the mafia, nothing's going to happen to you. It's really safe, you know, like Safe. Really? yeah. Well, actually, Colombia is still selling drugs for different countries. Şimdi tabii ki bak diyor bak ama şöyle şu konuyu bir ayıralım şimdi diyor. Benim bahsettiğim bu Kolombiya ve Panama sınırı olan o küçük köy. Yani burası zaten o mafyanın. I mean, by saying mafia, we're talking about cartels. I mean, some different groups. Yeah, but it's not only about drugs. I said about It's drugs. What is also about immigrants. Ah. Because every year, Oh yeah? 25,000, that's what the United Nations says. I think it's much more. Of course. That's the official number. Yeah. 25,000 people, immigrants from Africa, from Haiti, from different places, from Asia, a lot of people from Asia. They're trying to cross the border, the Darien Gap, from Colombia to Panama, to go all the way to the United States. Of course. Okay, it's long actually. Ya o zaman tamam Kolombiya hala çok tehlikeli dedim. Hayır aslında tam olarak değil. Şimdi benim bu bahsettiğim o küçük köy dediğim şey Panama ve Kolombiya'nın sınırından bahsediyorum diyor. Mesela orası bile tehlikeli değil. Çünkü orası tamamen mafya tarafından korunan bir yer. Mafya derken yani bu kartel gruplarından mı bahsediyoruz yoksa böyle başka gruplardan mı bahsediyoruz diyorum. Mafya diyorum çünkü sadece işin içinde uyuşturucu yok diyor. İşin içinde uyuşturucunun dışında mülteciler var diyor. Yani bu Haiti'den gelen, what do you say man? Haiti, Africa and... Haiti, Africa, South Asia. South Asia. Hayır diyor sadece uyuşturucu değil, aynı zamanda Afrika'dan, Güney... I met the Turkish also. Orada ben bir Türk'le bile karşılaştım. Yani bu birçok yerden gelen mültecilerle ilgili de orada bir şeyler dönüyor. Çünkü bu insanların hepsi Kolombiya'dan Panama'ya, and after Panama they wanna After go. Panama they go to Costa Rica, Panama'dan sonra Costa Rica'ya geçiyorlar. Honduras'a, Nikaragua'ya. Zaten bunlar Türkçe'de aynı. Guatemala. Guatemala'ya. So this is the path. Yeah. And then they take a train from a place, if I'm not wrong, called Tapachula. Yanlış hatırlamıyorsam Tapachula denilen yerden bir trene biniyorlar. That's a border between Guatemala and Mexico. Orası Guatemala ve Meksika arasındaki bir sınır ve Meksika'dan ver elini United States of America, right? After Mexico. They have like 7 days in a train. They just 7 gün boyunca. Hanging on the train for 7 days. 7 gün boyunca böyle demire tutunup o şekilde ilerliyorlar. Öyle koltuk moltuk yok. Bu şartlarda. In these conditions. Yeah. So it's 7 days. 7 days. And then welcome to United States. No, America. No. Then they have to cross. Ve sonra nereye geçmeliler? Then they have to cross like 3 days Yeah. in the United States desert, and then welcome to the United States. They have to pass what? United States of? They have to cross How many for days? 3 days 3 the days. desert. If I'm not wrong, Arizona. Yanlış hatırlamıyorsam Arizona çölünü geçmeliler 3 gün boyunca. En sonunda da evet hoş geldin Amerika'ya artık diyebiliriz. Ama aradaki şeyleri bir düşünsenize. Kaç tane ülke geçtiler. 7 gün boyunca trene tutunarak gittiler. 3 gün çölde. Ondan sonra bütün bunların hepsi fırsatlar ülkesi Amerika'ya ulaşabilmek için. Wow. So we still have these groups. So you can tell me that like Colombia is not
totally dangerous? I think we just need to know the spots, right? Because in Mexico, because people say Mexico is super dangerous too, right? But I have met many people and I have lived in Mexico for 6 months. I was just asking to the people and they were just answering like this. If you're looking for a danger is gonna find you, don't worry. But if you're just here to live, to enjoy your life, nothing is gonna happen to you. Yeah? So I think Colombia is same. I mean, if you come to Colombia for being like a normal tourist, nothing's going to happen. If you want to go to a dangerous area, then something's gonna happen. Something's going to happen. Eventually. And for example, something very common about the tourists that comes to Colombia. It's many of the tourists that comes to Colombia, they come because of drugs and prostitutes. Yeah. We have got 2 reasons, right? Don't forget it. Okay, where you are. Şimdi o zaman yani bana ne demek istiyorsun? O zaman böyle acayip tehlikeli değil mi Kolombiya diyorsun diyorum. Ya şimdi şöyle diyor yani ne aradığına bağlı. Şimdi bunu söylemişken benim Meksika zamanlarım aklıma geldi. Şimdi herkes Meksika'yı da dehşet tehlikeli bilir değil mi? Ama ben 6 ay Meksika'da yaşadım ve bu benim herkese sorduğum soruydu mesela. Yani bakın şu an benim Kolombiya'daki ilk günüm. Yani 7. 8. saatim. Hiç tanımadığım bir adamın evindeyim. Ve Couchsurfing'den falan bulmadım. Yani bildiğiniz yoldan buldum. Ve adam gazeteci çıktı. Şimdi onun hikayesini sonra anlatacağım. Ama bu aslında tam olarak Meksika'da duyduğum hikayeler gibi. Ne arıyorsan aslında bu ülkelerde onu buluyorsun. Yani Meksika'da bela istiyorsan açıkçası belayı buluyorsun. Çünkü böyle ülkelerde bu tehlikeler belirli yerlerde konuşlanmış durumda. Yani kartellerin olduğu yerler belli. Evet ara ara hiç beklenmedik zamanlarda beklenmedik çatışmalar çıkabiliyor diye duymuştum. Ama onun dışında turizm için gidiyorsan ya senin korkman gereken bir şey yok ki. Böyle eğleneceksin diyor. Şimdi aynısını Kolombiya için söylüyor Javier. Who's Javier? I don't know. Javier dedim çocuğa ya. Sonra kim gidiyorum bilmiyorum diyor. No, I'm a different name. Okay. Yani Kolombiya da böyle. Tamam belirli yerlerde belirli şeyler oluyor ama senin tam olarak ne aradığına bağlı diyor. Yani turizm için geliyorsan evet çok güzel bir ülke. Eğlenirsin ve gidersin. Ama genel olarak insanlar Kolombiya'ya 1. uyuşturucu için 2. fuhuş için geliyorlar. Okay. And so they come for prostitution and drugs. Yeah. But to be honest, unfortunately for the world, Colombia is related with drugs. Yeah. For example, that's something that Netflix. Yeah. We can blame me a lot. We can blame Netflix. Yeah. But for example, I work as an extra actor a couple of years ago, and I asked one of the producers why always the narcos are from Latin America. Yeah. And they, for example, say that Netflix, it's something that Netflix says you have to put it on the script, otherwise they are not going to approve your script. That script. Really? Yeah. Şimdi diyor ki yani açıkçası şimdi evet Kolombiya bir kere bu kartellerle ünlendi. Hepimiz böyle Netflix'te oturduk. Bütün pandemi boyunca narko serilerini bitirdik. Pablo Escobar serisini bitirdik. Üstüne El Chapo'yu bitirdik ve bütün beynimize kazıdık. Şimdi biz bu konuda aslında birazcık da Netflix'i suçlamalıyız. So we need to put the blame on Netflix. And what did you say later? That it's a must for them to put it on the script, to put Latin American. No. How did you learn this part? Like you were talking to somebody and you figured it out, or what? I was acting there in one movie, a very famous movie. Are you? Yeah, but extra. I don't know how to say in English. No, not one of the important guys, just one of the you were not starring, but the work behind. Bir saniye ya, bir de önemli bir filmde oynuyordum Netflix'te. Ne dedim? Bir saniye ya sen... Oh, you're famous then. No. O zaman sen ünlü müsün diyorum. Ya yok nasıl diyeceğimi bilmiyorum da diyor. Yani böyle aktör değildim de hani böyle figüran olur ya onlardan biriydim. Böyle beni kalabalığın içine sokmuşlardı diyor. Ve o zaman sormuştum. Yani neden hep uyuşturucuyla bağladınız bütün Latin Amerika'yı? Neden dedim. Ve so one of the Netflix guy answered you.
right? Yeah. Yeah. Ve bir One of the producers of the movie. ya o işte filmin üreticilerinden, yapımcılarından biri dedi ki çünkü Netflix bu script, what is it called? Senaryoda mutlaka bir uyuşturucu ve kartelleri görmek istiyor. Onun bu yoksa yayınlamıyor. O yüzden her şekilde koymak zorundayız dedi diyor. Çok güzel. Wow. So they need to put it anyway. Like they need to talk about the cartels, they need to talk about the prostitution, drugs, and we need to relate all of these to Latin America. Yeah. How beautiful. Yeah. So somehow they are manipulating, isn't it? Manipulation? Yeah. Actually, Colombia has a lot of things more than prostitutes and drugs. It's Of a course. beautiful place. Man, that's definitely my sentence all about Mexico. I was like, okay, we always relate this beautiful country with drugs and El Chapo and everything, but how many civilizations were living in Mexico and they have contributed a lot to our world, right? So we were eating chocolate. Like, so where is it coming from? Mexico, Aztecs, right? And in the world, we just know about the Aztecs and the Mayans, but they had many more, like Zapotecs or Mixtecs or many, many, many more. So we just know about El Chapo. Why? Netflix. That's all. Yeah. But honest, what is it called? I don't remember actually, but they have contributed a lot. It's so pity, you know, because when is it? It's at Mexico. We just think about El Chapo and the cocaine, Yeah. right? Drugs, and the same with Colombia. So That's what Netflix want to do. Yeah. Because but they know like the narcos. Yeah. It sells a lot, you know. Yeah. Like Of narcos course. movies, narcos TV shows, Yeah. whatever. Yeah. It sells a lot for all over the world. of course, Right. And they want to be watched Yeah. because this is a business. They want to right? win money. Yeah, it's all about money. Tamam, yani genel olarak şeyi toparlayalım. Ya mesela Kolombiya bu fuhuş ve uyuşturucunun çok ötesinde bir ülkedir. Yani aslında çok güzel bir kültürleri vardır ve görülecek bir sürü şeyleri vardır. Ama Netflix'in yaptığı açıkçası para kazanmak yani. Ama o zaman bir manipülasyon değil mi bu diyorum. Öyle, çünkü bir şekilde Netflix izlenmek istiyor değil mi? Çünkü neden? Para kazanmak zorundalar. İnsanların da narkoz ya da işte bu tür Pablo Escobar'lar, El Chapo'lar, onların hayatında bunların yapıldığını bildiğinde de insanların izleyeceğini çok iyi biliyorlar. Tamam işte, hoş geldin para. Yani herkese bunu öğretiyorum ya da bu onun umurunda olmaz ki. Yeah, you're right, because it's at the end it's their business, right? Yeah. So visit Latin America. So, welcome to Latin America. Then, should I be scared in the streets in Colombia or not? For Well- example, I don't know you. Let's talk about this. Yeah. And I didn't know who the taxi driver was. And by saying taxi driver, I didn't know him. He didn't have a licensed taxi. He just came to me and I was just looking around. I said, I'm gonna give you $5. Can you just take me to that address? He said, okay. How much did you pay him? $5. $5. Yeah. It was super cheap. I know. You don't know me. I can communicate with the people super well. Yeah. Yeah, and just think about it. Like on the road, we were talking about like, should I be scared? Like Colombia is scared or not? And then he said, no. I mean, Colombia is a super beautiful country, and we are religious people. You know what? In many countries, you can hear about tsunamis, lots of earthquakes, and many things, but about Colombia, have you ever heard anything like this? No, because we are religious people and somehow we are protected by God, he said. And I was like, I think he was just not protecting you about the narco traffic, right? He was laughing a lot. And like overall, we were having a great chat. And when he dropped me here, I was talking to some like drug addicts downstairs when I was waiting for you. And he just came back and he was like, Deniz, your friend told me you gotta wait in the tienda, in the shop, not here. Is that safe?
I was like, yeah, man, okay, like 2 minutes. No, I need to see you in. I was like, Yeah. okay. Very nice guy. He was great. Yeah, and I don't know you, for example, either. But somehow, when we're talking about Colombia or Latin America or Mexico, it doesn't mean that everybody is dangerous. No, for sure. No, it's not like that. No, I mean, actually, the coolest people I ever met, or the most friendly people I ever met, they are the Colombians. For example, what I did was super dangerous. I mean, if anything happened to me, it could be my culpa, my mistake, right? Yeah. Because how come? I mean, we have lots of licensed taxis, so you need to make yourself secure first. But somehow I can feel the people. I don't know. It's about me. I just talked to him and I felt him. I was like, I can trust him. Nothing's gonna happen to me. But normally, like, we need to take care of ourselves. It's sometimes about us, and not everybody's like super dangerous. And so Colombia is my fourth country in Latin America, and up to now, let me tell you, like, these people are super beautiful people, like Cubans, Mexicans, and Argentinians, your country. And yeah, overall, and let me see the Colombians, I don't know yet. Yeah, well, Colombian people, they are beautiful. They are super nice. So, if you don't go to dangerous places, or if you just watch a couple of times where you walk, Yeah. you will be safe, you know? Yeah. And as you said, not all the people, unfortunately, as like a teacher at my university used to say, like, good people, they are not news. Like, the bad things or the bad people, they are news. Of course. So unfortunately, that's what we export Yeah. to the world, like the bad news. Yeah. And then people just talk about these things, like Latin America is super dangerous, and yeah, you're right, definitely. Okay, thank you. Let's continue later. Thank you. Yeah, and I forgot to translate. It means I need to write all the subtitles, and I hate it. I can help you because I don't. You don't, yeah. I just know. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar unuttum ya çevirmeyi. Hepsini yazacağım. Ama nefret ediyorum yazmaktan. Allah'ım, Küba'dan sonra yeah, I'm cold after Cuba. Yeah, we just put in the air conditioner on, and then we are still hot. Just think about it, it's like 34, 35. Nowadays it was 36. And after Cuba, it's definitely freezing here. Arkadaşlar bakar mısınız kaç tane şeyim var? 1, 2, 3, 4 battaniye. Bildiğin. Burası benim odam. Donuyorum. Donuyorum. I'm freezing. Say donuyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. I'm dying. It's more. Onun odası aslında. Ama ben sırf Ç'yi dinleyeceğim diye bildiğiniz bana ne? Ben de kalacağım burada dedim. Dehşet şeyler öğreniyorum ve artık bugünü bitiriyorum arkadaşlar. Dehşet yorgunum. Yani 2 saatlik uykuyla 2 ülke değiştirdim. Artık yatma vakti. Sevgiler.